Merhabalar. Bugün akşama ne pişirsem derdine son verecek, birbirine çok yakışan üçlü bir menüyle karşınızdayım. Kremalı somon balığı, sosun tadını doyasıya alacağınız sade bir makarna ve sofraya renk katacak çıtır bir salata. Tüm detaylarıyla, püf noktalarıyla anlatmaya başlıyorum. Önce salatamı yapıyorum. Hazırlayıp buzdolabına bırakıyorum. Salatalıkları gördüğünüz gibi alacalı bir şekilde soyuyorum. Daha sonra baş kısımlarını ve uç kısmını kesiyorum. İkiye bölüyorum ve doğruyorum. Dolayısıyla salatalığı dörde bölmüş oldum. Salatalığınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde üçünü de doğruyorum. Bir elmanın yarısını kullanıyorum. Yeşil elma. Yeşil elmamı da aynı şekilde küçük parçalar halinde doğruyorum. Tüm sebzeleri kullanmadan önce yıkıyoruz. Daha sonra sirkeli suda beklettim. Tekrar yıkadım ve kuruladım. Elmamı dilimledikten sonra kararmaması için üstüne yarım limon sıkıyorum. Harmanlıyorum ve onu da salatalığımın üstüne ekliyorum. Beş altı dal marulum var. Marulumu da yine küçük parçalar halinde doğradım. 3 dal yeşil soğan kullanıyorum. Soğanlarımı da küçük parçalar halinde doğruyorum. Daha sonra 10-12 tane çeri domatesi ikiye bölüyorum. Balığın yanında bu salata gayet güzel olacak. Domateslerimizi bu şekilde doğradıktan sonra onları da ekliyorum. Daha sonra 6 tane cevizim var. Cevizi doğruyorum. Cevizi de ekledim. Üstüne serpmek için bir miktar ayırabilirsiniz. Veya bütün ceviz koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar da kuru üzüm koydum. Sosunu hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı bir kaba koydum. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekledim. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Üstüne 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Yarım limon sıktım. Karıştırıp salatama ilave ediyorum. Makarnamı ve balığımı hazırlarken salatam buzdolabında bekliyor. Üstünü kapatıyorum ve bu şekilde buzdolabında dinlendiriyorum. Sade makarna yapacağım. Bu sade makarnada kremalı olan balığın yanına çok yakışacak. 8 bardak su koydum. Su kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. 2 su bardağı makarnayı suya ilave ettim. Kaynamaya başlayınca orta ile kısık arasında ateşe alıyorum.
12 ile 14 dakika arasında makarnam haşlandı. Kontrol ediyorum. Makarnamın suyundan bir çay bardağına yakın aldım ve makarnayı süzdüm. Yağ tavasında 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum yağ tavasına. Ayırdığım makarna suyunu da makarnama ilave ettim süzdükten sonra. Yağ tavasında tereyağım eriyor. Eridikten sonra yakmadan yağımı ocağımın altını kapatıyorum ve makarnama ilave ediyorum. Makarnayı balıkla birlikte paralel yapıyorum. Aynı anda ikisini de birlikte yapıyorum. Kremalı somon balığının yapılışına geçelim. 3 dilim somon balığı kullanıyorum. İki tarafını da hem tuzluyorum hem de karabiber serpiyorum. Bu şekilde balıklarımı lezzetlendiriyorum. Gördüğünüz gibi diğer tarafına da tuz serptim ve karabiber serpiyorum. Tavaya sıvı yağ döküyorum. Sıvı yağ ısındıktan sonra somon balığı dilimlerini yağa koyuyorum ve hiç çevirmeden bir tarafını kızartıyorum. Öncelikle derili olan kısmı yağda kızartıyorum. 3-4 dakikada kızarıyor. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başlamış. Ateşim orta ayarda. Bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafını da 3-4 dakika kızartıyorum. Üstüne de bastırıyorum her tarafı eşit bir şekilde pişmesi için. Isının etkisiyle balığın kenarları havaya kalkabiliyor. Pişmiş olan balıkları bir kaba çıkarıyorum. Bir tutam dereotum var. Dereotunu doğruyorum. 2 diş de sarımsak kullanacağım. İki diş sarımsağımı da dilimler halinde doğruyorum. Sarımsakları yağda pişireceğim. Soğana göre sarımsak daha çabuk yanıyor. Kontrollü olmak lazım. Tavadaki fazla yağı aldım. Üstüne 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Tereyağım eridikten sonra doğradığım sarımsakları ekliyorum. Ateşimin altını kısıkla orta ayar yani 3'e getirdim. Sarımsakların kokusu çıkınca üstüne 200 ml süt kreması ekledim. Süt kremam kaynamaya başlayınca doğradığım dereotlarını ilave ediyorum. Pişmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Suyu uçuyor kremamın. O arada balıklarımı hazırlıyorum. Balıkların derisini alıyorum. Piştiği için çok kolay bir şekilde derisi ayrılıyor. Ve kremanın içine yerleştirdim. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz memnun olurum. Üstüne tuz serpiyorum.
Karabiber serpiyorum. Limon sıkıyorum. Yarım limonu sıktım. Arzu ederseniz 1 yemek kaşığı da sirke, elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Krema 2/3 oranında azaldı gördüğünüz gibi. Balığımız pişmek üzere. Kapatıyorum. Balığımız pişti. Servis tabağına alıyorum. Tavadaki kremadan üstüne döküyorum. Makarnayı da balığımın yanına alacağım. Makarnayla çok güzel bir dengeleme oluyor. Arzu ederseniz fırında patates pişirip de onu da servis edebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Yapacak olanlara afiyet olsun.